Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Samet, 17 yaşındayım, basketbol oynuyorum. Lise hayatıma Amerika'da devam ediyorum. Şimdi sizden gelen soruları cevaplayacağız. Hedefimiz o yani, şu an öyle gözüküyor. 10. sınıfın yazında kendim araştırıyordum zaten. Oradan buldum, şu anda öyle devam ediyoruz. Instagram'dan buldum, sonra da Batuhan abiyle konuştum. Şu anda öyle devam ediyoruz. Biraz doğal karşıladılar. Amerika'ya gitmeden önce de İtalya'da okumuştum yarım dönem. Sadece işte mesafe uzak, bir de süre daha uzun olduğundan hafif bir telaş vardı ama şu an o da kalktı, artık alıştık yani. Mutluluktan uçtum. İsmimi falan unuttum yani, çok heyecanlanmıştım. Sonra da çalışmalara devam ettik yani. Hani heyecan şeyi yenmedi yani, çalışma hırsını yenmedi. Devam ettik. Ya öncelikle ders, hem basketbol yanında akademik hayat da önemliydi benim için. Okulun verdiği derslere, bir de basketbol takımına yani ne kariyer, neler yapıyorlar, onlara biraz dikkat ettim. Ben PSA'ya danıştığımda Amerika'daydım zaten. Ocak ayları gibi konuşmaya başlamıştık Batuhan abiyle, yani PSA'yla. O zaman diliminden işte korona yüzünden erken geldim. O sırada hala okul arıyoruz. Bana bursum vardı fakat bursum iptal oldu korona yüzünden yine. 3-4 ay sonra sadece ben idman yapıyordum. Hiç dışarı falan çıkmıyordum. 1-2 ay sonra da okul belli oldu. Şu anda işte yola gidiyoruz. Geldiğimde ben buraya, pandemi dönemiydi zaten. Yani genelde herkes kilo falan alıyordu, evde yatıyordu. Ben daha çok yememe dikkat ettim. Çünkü kolay kilo alabiliyorum, bir de yanlışlıkla falan kilo almıyorum şimdi. Evde sadece idman yaptım. Onun dışında sokağa çıkma yasağı kalktığından itibaren günde 3 tane idmanım vardı. Sadece idmana gidiyordum. Yani neredeyse arkadaşlarımla bile buluşamadım yazın yani. Sadece idmana gidip geliyordum. Bir de uyuyordum. Başka hiçbir şey yapmadım yani. Sadece idman yaptım. Yazın böyle geçti yani. Öncelikle ders çalışmanız biraz zor oluyor. Çünkü idmanlarınız çok fazla oluyor. Haftanın 5 günü idmanınız oluyor. Bu sadece sezon içi. Sezon dışında da haftada 3 kez idmanınız oluyor. Ki sezon içinde bir de maçlarınız oluyor. Yani ders çalışmanız imkansız oluyor. Sadece eve gittiğinizde mesela 11 gibi gidiyorsunuz maçtan sonra da eve. Yani işte gece 1'e kadar ders çalışabilirseniz anca, yoksa okulda çalışıyorsunuz yemek aralarında. Yoksa yani birazcık zorlanıyorsunuz. Ama dengelemek zorundasınız. Eğer dersleriniz bir notun altına düşerse direkt takımda oynayamıyorsunuz. Yani yedek kalanlar vardı. Ben buna inanmıyordum başta. Sonra bizim takımdaki çok iyi bir oyuncu yedek kalınca biraz korkum yükselmişti. O yüzden derslere daha da asılmaya başlamıştım. Öyle yani. Hayatı öğreniyorsunuz. Yani çamaşırlarınızı bu yaşa kadar kendiniz yıkamadıysanız yıkamak zorunda kalıyorsunuz. Yemek yapmayı öğrenmek zorunda kalıyorsunuz. Bir de size bakacak biri yok, hani böyle anneniz gibi biri olmadığından her şeyi kendiniz yapmanız gerekiyor. Ya birazcık daha sorumluluk sahibi oluyorsunuz. Bu da iyi yani hayatı öğreniyorsunuz diyeyim. Sporcu olarak her şey daha profesyonel oluyor. İdmanlarınız, besinleriniz, size göre yemek çıkıyor bazen. Bir de idmanlarınız daha profesyonel oluyor. Ne yaptığınız kesin oluyor. Ne için çalıştığınız var en azından. Yani sezonunuz var. Sezondaki hedefiniz önceden veriliyor size. Şunu hedefliyoruz. Ona göre çalışıyorsunuz. Yani sporcu olarak her şey daha profesyonel. Sanki profesyonel bir takımda oynuyormuş gibi. Okul takım değil. Sanki şu andan sözleşmeli oynamaya başlamış gibi oluyorsunuz. Aile özlemi, arkadaş özlemi. Bir de zaman farkı çok olduğundan istediğiniz zaman arayamıyorsunuz. Yani 10 saat falan zamanın farkı var. Yani siz okuldayken onlar uyuyor oluyor. Okuldan çıkıyorsunuz, onlar hala uyuyor. O yüzden bir sıkıntı çekiyorsunuz zaman diliminde. Onun dışında çok da bir sıkıntısı yok. Derrick Rose'u seçerdim. Çok sakatlandı adam ama hala bırakmadı basketbolu. Yani o azmini bir sorardım, basketbol sevgisini. Çünkü ben de çok seviyorum. Ben de sakatlık yaşadım. Zaten onun yüzünden belki hala devam ediyorum basketbola. Bir onunla tanışmak isterdim. Ama hiçbir zaman idolüm olarak almadım. Çünkü şunun denmesini istemiyorum. Mesela hani olur da hayallerime ulaşır, büyük bir basketbolcu olursam, hani Samet Derrick Rose gibi oynuyor olsun istemiyorum. Sadece hani Samet olsun. Hani Samet gibi oynuyor olsun istiyorum. Yani kimse idolü almıyorum. Sadece kendimi almak istiyorum. O yüzden sadece onu örnek alıyorum diyelim. Yani ona benzemeye çalışmıyorum. Biz sezona 4-0 namağlup başlamıştık. Çok iyi gidiyorduk. Sonra ilk mağlubiyetimizi aldığımızda koç biraz sinirlenmişti. Ama haksız bir sinirlenmeydi. Yani mağlubiyet alacağımız azıcık ortadaydı. Karşı takım da çok iyiydi zaten. Sonra pazar günü bizi idmana çağırdı sabah 6'da. Ben de şey sanıyorum, set çalışacağız sanıyorum. Hani böyle eğlenceli bir idman geçecek sanıyorum. Çizgiye geçin dedi. 21 diye bir şey var. Türkiye'de var gerçi bu. 4 kez koşuyorsunuz. Bunu 21 saniyenin altında yapmanız gerekiyor. 23 saniyede dinlenmeniz var. Bunu 10 tur koştuk. Ben 10. turda artık şey diyorum, hani burama geldi, yutuyorum. Hani kusacağım ben artık. Çok kötü oldum. 13. turda gittim kustum yani artık. Yani dayanamadım artık. Sonra gittim koçla biraz tartıştık. Tüm takım tartışıyor. Çünkü biraz şeydi, nasıl anlatayım, ağır bir yaklaşım sergilemişti koç. Yani onu yapmasına çok da gerek yoktu bence. Hani burada da aslında şey, yani ne kadar işlerinde ciddi olduğunu biraz görmenizi isterim yani. Hani öyle lay lay lom olmuyor yani. Her şey, bir mağlubiyet bile onlar için çok değerli yani, onu söyleyeyim. Yani aile özlemi yaşayacaksanız hiç bu yola çıkmayın veya
o kadar çok çalışma mentaliteniz yoksa buna da hiç bulaşmayın. Çünkü yatarak geçmiyor. Derslerinizi yüksek tutmanız lazım. Basketbol kariyerinizi devam ettiriyorsunuz orada. Çok çalışmanız lazım. Hani bunları yapmayacaksanız direkt bence bu yola çıkmayın. Ama o isteği, o azmi görüyorsanız kendinizde, olmayacak diye bir şey de yok zaten. Sonuçta sizin elinizde çalışmak. Bir de PSA size zaten çok yardım ediyor oradaki durumunuzda, süreçte. Yani istediğiniz zaman arayıp ulaşabiliyorsunuz. Kendinizi, içinizi dökebiliyorsunuz. Yani hani bir aslında şey değil, aracı firma gibi değil, arkadaş gibi daha çok. Yani sizinle sohbet ediyorlar, muhabbet ediyorlar. Yani ikiniz de bir arkadaş gibisiniz aslında. O yüzden size de çok yardım ediyorlar. Bunun da çok yararı oluyor size. Ama her şey sizin elinizde bitiyor yani. Konuşurken de zaten Batuhan abi de bizimle aynı süreci yaşadığı için, aynı zorlukları yaşadığı için yani şey olarak değil, sizi anlıyor. Sonuçta kendisi de bu yollardan geçti. Kendi yaşadığı fakat size yaşatmak istemediği şeyleri de yani önceden her şeyi tespit edip ona göre ilerliyorlar. Yani kesinlikle hedefleri şu değil yani direkt sizi Amerika'ya gönderelim bırakalım da yani size en iyi yol çiziyorlar. Kesinlikle bir zorluk çıkarmamaya çalışıyorlar. O yüzden onlara da yani güvenebilirsiniz sıkıntısızca. Onlara da teşekkür ediyoruz buradan. Sorular bu kadardı. Eğer daha fazla sorunuz varsa aşağıya yorum atmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmadıysanız abone olmayı, şuradaki karta tıklayarak da diğer köy öğrencilerin röportajlarını izlemeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın, öpüyoruz.